az çok nerede olduğumu anlamışsınızdır arkadaşlar. Bangladeş severler. Aksiyonun ortasındayız. Lan araba gidiyor. Ya karşıdan karşıya geçmek bile büyük mesele. Tek bir hakkınız var. Yanamazsınız. Yanamazsınız yani. Çarparlar, affetmiyorlar. Bangladeş'teyiz. Başkent Dhakka'dayız. Ya şuradan bir giriş alayım dedim. Karşıya geçtim. Gelemiyorum burada. Kapattılar yolu. Bu videoda yine Dhakka sokaklarındayız ama hiç gelmediğimiz, görmediğiniz bir yerde gezeceğiz arkadaşlar. Birazcık değişik bir video olacak. Ben de buraları merak ediyorum. Umarım keyifli bir video olur, güzel bir video olur. Otobüse çağırıyor bizi ya. Bak otobüse çağırıyor. Bunlar da çılgın ha. Bunlar da çılgın. Videomuz başlıyor arkadaşlar. Hazır videonun başındayken emeğe saygı, bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Dilenci değilim dostlar. Hazırsanız Dhakka'dan videomuz başlıyor. Havası en pis ülkelerinden bir tanesi. Dünyanın en pis ülkelerinden bir tanesi. Varoluşsal sancılar yaşıyor, hayatı sorguluyor. Diş çekiyor adam, diş takıyor. Evet. Bir sürü sinek görüyorsunuz ama kasabın önü çöp. Yani mesela siz burada alışveriş yapar mısınız? Ya yazık şu atlara, bakar mısınız? En sevmediğim şeylerden biri bu ya. En sevmediğim şeylerden biri fayton. Yazık günah atlara ya. Bir deri bir kemik kalmış. Kaç kilo araba çektiriyorlar, bir de üstüne kendileri oturmuşlar. Oh, korna seslerine bak. Bu da Londra'dan sanırım hediye edilen araçlar, otobüsler. Selamünaleyküm, how are you? Şöyle içini göstereyim arkadaşlar. Şöyle biniyorsunuz, otobüsün içi böyle. Arkaya gidebiliyorsunuz. Dur, geç. La oğlum içeride kaldım. Dur içeride kaldım, dur çık. Otobüsün içinde kaldım. Neyse dur, abimizin yerini de göstereyim. Selamünaleyküm. Kardeşimiz burada arabayı kullanıyor. Neyse ben gider. Allah Allah gidiyordum. Fizik kuralları sıkıntı. Burada otobüs giderken ya atlayacaksın ya bineceksin. Başka seçeneğin yok. Çünkü durmuyorlar yani, trafik sıkışırsa duruyor. Aksi halde durmuyor. Baksana şu kalabalığa ya. Bangladeş çok yoksul bir ülke arkadaşlar. Bu gördüğünüz otobüslerin hemen hemen %95'i böyle. Hepsi eski püskü, kazalı. Bak hep sürtmüşler, baksanıza. Hep. Yani şöyle hasarsız değil bu da ama bir ona bak bir buna bak. Yani genelde bu şekilde. Böyle görmek, bu tarz otobüsler görmek, biraz daha düzgün otobüs görmek çok güç. Çok güç. Bak mesela bu da yamuk her yeri. Bu yoksulluktan insanlar hani hayat mücadelesine giriyor. Kendi hayatını zor idare ediyor. Diğer kalan her şey, geriye kalan her şey göz ardı edilmiş durumda. Yaşamaya çalışıyorlar çünkü. Gerçekten bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Diyorlar ki otobüste böyle olsun. İşte yerler, kaldırımlarda böyle kalsın. Çünkü düzeltecek para yok. Çöp toplanacak para yok. O yüzden sistem kurulmamış yani fakirlikten. Baksana burada bir tane amcamız yatmış yere. Çok fazla evsiz var. Gerçekten çok fazla evsiz var. Çok fazla dilenci var. Çok küçük bir ülke burası. Yani yüz ölçümü olarak küçük bir ülke. Türkiye'nin 1/5'i bir yüz ölçümüne sahip ama Türkiye'nin nüfus olarak 2 katından daha fazla insan yaşıyor. Hatta evet 2 katından biraz daha fazla. O yüzden bu karmaşa, kaos sürekli görüyorsunuz. Sürekli bunun içerisinde olmak zorundasınız eğer burada seyahat ediyorsanız. Kızların kıyafetlerine bakın bak. Güzel giyinmişler. Burada seyahat ederken bunları mecbur göz ardı edeceksiniz, katlanacaksınız. Tabii ki insanın birazcık sinirleri yıpranıyor. Yıpranmıyor değil yani. Biz de nazik insanlarız, güler yüzlü. Elbette sıcakkanlı yaklaşıyoruz, ön yargısız yaklaşıyoruz ama bazen sinirler, onlar da kendi aralarında da geriliyor. Bizim de böyle biraz sinirlerimizi zorladıkları oluyor yani. Burada bir pazar var. Gördüğünüz üzere bir sürü tekstil ürünü var arkadaşlar. Şöyle kardeşime kamerayı vereceğim. Bir sürü böyle tekstil ürünü var. Bunlar çok ucuz. Bunun sebebi de biliyorsunuz bir sürü kıyafetiniz, eşyanız vardır. Etiketine bakın. Etiketine bakın. Birinden biri kuvvetle muhtemel Made in Bangladesh olarak yazacaktır. Burada insanlar atölyelerde, fabrikalarda şanslılar aylık böyle 150-200 dolar civarı kazanabiliyorlar tekstil sektöründe. Ama
Kanka yorgunsun sen. Yoruldun değil mi? Ama çok yoruldum da daldım ya, kamerayı çeviremedim. Ben daldım öyle bir an. Yoruluyoruz arkadaşlar. Uğur da benimle birlikte Bangladeş serisinde beraber geziyoruz, videolar çekiyoruz. Onun kanalına da lütfen bakın, abone olun. O da kendi perspektifiyle, bakış açısıyla anlatıyor. Ve çok güzel anlar var. Onda olmayan birçok an bende var, bende olmayan birçok an onun kanalında var. Mutlaka bakın. Ama bizde can yok, can kalmadı. Baksana şu tere ya, baksana tere. Yani çok yorulduk ya. Bayağı yorulduk. Ama eğleniyoruz da. Evet, çok eğleniyoruz. Ucuz işçilik var arkadaşlar burada. O yüzden işte şanssızları fabrikalarda 150-200 dolar aylık kazanabiliyorlar. Şanssızlar böyle atölyelerde 1-1,5 dolara günlükleri, o da aylıkları 35 dolar 50 dolar civarı diyeyim ben size. Öyle bir şey kazanabiliyorlar. O yüzden burada insanlar fakir bir şekilde yaşıyor. Ne yazık ya, 200 dolar kazansa ne olacak ki? Yine çok az. Ucuz ürün var. Velhasıl kelam durum budur. Çok fazla markanın fabrikası burada arkadaşlar. Tabii şu an bu baktığımız ürünler Made in Bangladesh arıyorum ama göremedim bir türlü. Birçok burada ürün görüyoruz. Fabrikaları burada. Hatta Vietnam'da da var. Vietnam serime giderseniz orada da tekstil ürünleriyle ilgili bir video yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Ucuz işçilik olan ülkelerde böyle kalitesi düşük mallarda bulabiliyorsunuz. Çok ucuz oluyor. Yüksek kaliteli olanları işte o markalara gönderiyorlar. Onlar etiketini basıyor, satışa sunuyor. Bakın mesela orada cüzdanlar var ama bunlar tabii ki de ucuz kaliteli olanlar. Daha güzel olan, kaliteli olan ürünleri dediğim gibi gönderiyorlar. Hello. Çak. Oley. Türkiye. 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 Selamünaleyküm abla. Aman. Selamünaleyküm abi. You from Dhaka? Burak. Amarnam Burak. Burak. What is your name? Burak. I'm Imran. 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 Ji. İmran, nice to meet you. Burada çok sıcakkanlı ya. Kardeşlerim, ablalarım, abilerim hepsi çok sıcakkanlı. Ay tomar language বুঝতে Tabii ben Bengalce bilmiyorum, onlar da Türkçe bilmiyor. Çok sıcakkanlar. Bay bay, görüşürüz. Çok sıcakkanlar arkadaşlar. Yani yoruluyoruz, gerçekten yoruluyoruz. Çünkü hava sıcak, gürültü, sürekli korna. İçerik üretiyoruz. Editlemesi var, araştırması var, gezmesi, yürümesi. Birçok şey yıpratıyor ama çok keyif alıyoruz yani. Uğur'da ben de çok keyif alıyoruz. Ama bir gerçek var ki yoruluyoruz. Gerçekten yoruluyoruz. Ama yüzümüzdeki gülümseme gitmiyor ya. Bu insanlar da güler yüzlü, biz de güler yüzlüyüz. Bir şekilde keyifli geçmesini sağlıyoruz seyahatin. İmkansızlık bak. Bunların hepsi imkansızlık. Parasızlık, garibanlık. Sektöre göre değişiyor arkadaşlar burada insanların aylık kazandıkları para. Mevsimlik işçiler günlük olarak hesaplanıyor ücretleri. İşte atölyede, fabrikada, orada burada çalışanlar tabii aylık olarak maaş alıyorlar. Merdiven altı atölyede çalışanların durum bayağı bir vahim. Yani birkaç yerde böyle denk geldi, gördük, ziyaret ettik. Video çekmek yasak çünkü kaçak üretim yapıyorlar. Bayağı kötü şartlar ya, bayağı kötü şartlar. Yani iyisi bile aslında kötü olmaması gerekiyor ama kıyas yapınca insanın gerçekten böyle bir nevri dönüyor yani. Nasıl olabilir arkadaş? Burada o kadar ucuza üretiliyor ki markayı bir yapıştırıyorlar abi, dünya para ödüyoruz biz işte. Kavga etmeyin yavrum, kavga etmeyin, kavga etmeyin. Kavga etmeyin, oynuyorlar. Şakalaşıyorlar. Buranın sevilen sokak lezzetlerinden arkadaşlar. Mercimek var, patates var, biber, işte soğan vesaire karıştırıyorlar. Bu haşlanmış yumurta. Şöyle göstereyim. Burada ciğer var, kemik var, burada patates var ve pirinç patlağı var. Bu birazcık soslu bir pirinç patlağı. Şöyle bununla ne yapıyor? Alıyor, şöyle ekliyor. Bu ne? Pekmeze benziyor ya. Değişik bir sos bulamış. Daha sonrasında bunu kesiyor ama niye kesiyor anlamadım. Ha, şunun içine koyacak. Şununla da sanırım yiyorlar. Bak burada soğanı da var.
sevilen sokak lezzetlerinden bir tanesi. Burada sade pirinç patlağı da var arkadaşlar. Hijyen aramayın arkadaşlar. Böyle bir şey yiyecekseniz hijyen aramayın. Amarnan Burak. Burak. Turusko. Türkiye. Turuşko. Burada Türkiye'ye Turuşko diyorlar. YouTube yes. Hemen bir abone yapalım. Abonemiz sayımızı artıralım. Arkadaşlar sizler de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu sene 300.000'i geçeceğiz. Hedefi koyduk. ফেসবুকে দিয়ে দিতে দেখবেন শুধু মুড়ি না সেই স্বাদ যে একবার খাইছে সে বারবার খাইতে হবে এই সেই গুলিস্তানের ঝালমুড়ি Döviz bozuyorlar arkadaşlar. Şöyle sizlere Bangladeş takalarını da göstereyim. Mesela bu 5 taka, 20 taka var, 50 taka var. Oyuncak para gibi duruyor. Bakın yepyeni. Normalde bu kadar yeni para bulamazsınız ha. 10 taka, bu da 5 taka. Normalde bayağı eski, yani şundan daha da eski paralar. Bazıları böyle yırtık pırtık okunmuyor. Para bozuyormuş kendisi. Sokakta da döviz bozabiliyorsunuz. Ama ve lakin ülkeye gelirken ben havalimanında 100 dolar bozdum. Hala onu harcıyorum. Çok ucuz bir ülke. Gerçekten çok ucuz bir ülke ve uğurda ben de yani burada hiç pazarlık yapmıyoruz ve fazla cebimizde belli bir para var. Fazla vermeye çalışıyoruz. İnsanlara destek olmaya çalışıyoruz. Ona rağmen para bak hala cebimizde ya, bitmedi. Havalimanı kuruyla buradaki kur arasında çok fazla bir fark yok. Soracağım. How much is $1 for example? $1, 2 taka, 124, 23. Şimdi 1 dolar 123 taka dedi arkadaş. Ben havalimanında 122 takaya bozdum. Bakın yani neredeyse hiç fark yok. Ola ki yolunuzu iş için düşer, başka bir iş için düşer bilmiyorum ya da merak eden vardır benim gibi, gelir Bangladeş'e yolu düşer, aklında bulunsun yani. Thank you brother. Thank you. Donnabat. Türkiye. Turuşko. Turuşko. Nice. Bye bye. Donnabat. Türkiye'yi Turuşko olarak biliyorlar. Türkiye diyoruz anlıyorlar. Bazen Türkistan diyorlar. Biz Turuşko'yu öğrendik, öyle diyorlarmış. Turuşko diye düzeltiyoruz. Doğrusunu bilsinler. Hello. Bak ellerine kına yakmış parmaklarına. Parmaklarına bak göster. Tokalaşalım. Ya senle de tokalaşalım. Varoluşsal sancılar yaşıyor. Hayatı sorguluyor. Ben geçen sene buraya geldim ya. Buradan sadece 2 günlüğüne ulaşım için daha ucuzca Tayland'a gittim. Tayland'dan döndüm ya. Askere gittim. Ben bu yorgunluğun üstüne askere gittim. Şu an onu düşünüyorum, biliyor musun? Askerdeyim. Asker dedim de 25 gün bedelli gittim de. Ya ne zor iş yapmışım aslında baktığımda. Şu curcuna, şu kaos. Burası askerlikten daha yorucu bir şey. Abi askerlik, kurban olayım askerliğe. Burada her gün kurban olayım askerliğe yani. Vallahi kurban olayım yani. Sokak dişçisi arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bayağı inanılmaz ya. Bu abi ne yapıyor Burak? Bak burada fark ettiysen bak dişler var. Yeni dişler. Bak söktüğü dişler belki de. Burada bir şey var. Ne denir? Maketi. Maket var. İlaçları var. Ve diş çekiyor adam, diş takıyor. Evet. Sokakta. Orada da şeyi var, fark ettin mi bak? Dişçi adam, dişçi. İçi atıyor adam. Acaba nereden mezun? Bence alaylı gibi duruyor. Abi inanılmaz bir şey. Böyle Evet. böyle bir ortamda nasıl? Donda var. Aa Donnabat. Thank you. Donnabat. Abi de orada acılar içinde bekliyor ya. Donnabat abi, thank you. Çok ilginç değil mi ya? Sen de bir yerde daha gördük de orada bayağı böyle işlem yapıyordu. Çok yaklaşmadık. Böyle hijyensiz ki aslında, yani orada diş çıkarıyor, takıyor. Şu dolgu bir ağrı yapıyordu aslında, bir gösterse miydi dayı ya? Sudan ucuz ha. Sudan ucuz. Abimiz tezgahını açmış burada. Yağda balığını, hamurunu kızartıyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Pirinç patlağı var, kızarmış yiyecekleri var. Orada biraz yürüyelim. Baharat o kadar ağır ki şimdi yemeğin üstüne hapşurmak istemiyorum. Ya bak bu mesafeden
kokuya ben dayanamıyorum. Bu insanlar bunu yaşıyor yani. Baksanıza kasap, burası bir kasap mesela. Kuzucuklarım ya. Bekliyorlar, kaderlerini bekliyorlar. Orada kesiyorlar, biçiyorlar işte. Eti satıyorlar arkadaşlar. Sokağın pisliğine bakar mısınız ama? Kanka bu nedir ya? Baksana şu pisliğe. Ve burada yaşıyorlar. Dükkanın önü mesela burası. Kasabın önü böyle. Restoranın önü böyle. Yağmur yağıyor zaten hala. Buranın son mevsimindeyiz şu an. Yağmur yağdı, hala kurumadı. Böyle bak, sineklere bak mesela. Bütün yiyeceklerin, tezgahların üzerinde bir sürü sinek görüyorsunuz. Bak, kasabın önü çöp. Yani mesela siz buradan alışveriş yapar mısınız? Bu insanlar yapıyorlar, yiyorlar arkadaşlar. Yani hayat bu şekilde olduğu için buna doğuyorlar, buna büyüyorlar, bunu yaşıyorlar. Yaşamak denirse tabii buna yani. Sadece zaman dolduruyorlar gibi. Ve ölüp gidiyorlar. Şimdi dünyanın farklı yerlerinde sokak pazarı gezdik, kasaplar gördük. Ama bence şu Bangladeş seyahatimde bunu çok net anladım. Bu arada yani etrafa da bakın ya. Ben konuşuyorum, beni bir yandan dinlerken etrafa da çok dikkatlice bakın. Dünya üzerindeki en ilginç sokak pazarlarından bazıları kesinlikle Bangladeş'te. Yani o kadar farklı ki. Birçok yerde açıkta et satıldığını görmüşüzdür ama böyle ayağına bıçak koyuyor, onu kesiyor filan ve hijyen yok. Sıfır. Çok ağır bir koku var. Çok ağır bir koku var arkadaşlar. Yani inanılmaz ağır bir koku var. Böyle yerlere girmek istiyorum ki hem ben göreyim hem de sizlere göstereyim. Selamünaleyküm abi. Ama nefes almak çok güç oluyor. Çok güç oluyor hem de. Çok ağır bir koku var. Kusacağım şimdi ya. Oo, çok kötü kokuyor ya. Burası çünkü kapalı bir alan. Hava almıyor. Tavuk satıyorlar arkadaşlar burada. Toplu bir şekilde tavuk satıyorlar. Kapalı bir alan. Ben burada açıyor. Bak dışarısı zaten daha önceki videolarda söylemiştim. Dakka'nın kendine özgü bir kokusu var. İnanılmaz ağır ve kötü bir koku. Yani böyle yerlere girince diyorsun ki bir an önce dışarı çıkayım. Dışarının havasını istiyorsun. Oo, çok yani ya burada nefes alamıyorsun, orada hiç alamıyorsun. Öyle bir ortam var arkadaşlar ya. Oh. Hava girdi ya ciğerime burada. Gerçekten çok pis bir havası var arkadaşlar. Şöyle kuşları göstereyim sizlere. Maviş, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dünyanın havası en pis ülkelerinden bir tanesi. Dünyanın en pis ülkelerinden bir tanesi. Dünyanın en yoksul ülkelerinden bir tanesi. Halkı en düşük ücret kazanan ülkelerinden bir tanesi Bangladeş arkadaşlar burası. Gerçekten başka bir seviyeymiş. Bangladeş gerçekten farklı bir levelmiş arkadaşlar ya. Bunu şu an o kadar net anlıyorum ki. Gerçekten çok net anlıyorum. Welcome. Our Bangladesh. Thank you. Dhanyavad. We are happy always. Happy. Dhanyavad. 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 Adam çak. Assalamualaikum warahmatullahi. Aleykümselam. You countryman? Türkiye, Turuşko. Muslim bhai. Ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Bye bye. Ya gerçekten o kadar sıcakkanlı ki insanları, bak bu gördüğümüz bütün olumsuzlukları 2 gülümsemesi, 2 hareketiyle ciddi anlamda bitiriyorlar. Da biraz önce nefes alamıyordum ya. Alfabedeki bütün bakteriler, virüsler hepsi vardır. Timsah bile çıkabilir buradan ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bak basıyorum ya, içine göçüyor ha. İçine göçüyor. Kaç kere önümüzden fareler geçti, bir şeyler, böcekler dolaşıyor. Ya biraz inceliyorum, parazitleri görüyorsun böyle suyun üstünde ya.
Yazık günah bu insanlara, gerçekten yazık günah ya. Yazık günah. Bunun içinde yaşıyorlar ya. Lanet olsun böyle sisteme ya. Gidiyor orada belki günlük 1 dolar bile kazanamıyor. Köpek gibi çalıştırıyorlar. Köle gibi çalıştırıyorlar. Aylık 30 doları belki zor kazanıyor. O havasız. Lan burada da kokuyor ya. Ya o benim 10 saniye nefes alamadığım yerde adam senelerce çalışıyorlar orada ya. Yazık günah. Vallahi yazık günah ya. Ya bak gerçekten kültürleri farklı. Bizle hiç uyuşmuyorlar, anladın mı? Kafa olarak da hiç uyuşmuyor. Ya bir arada belki de bu insanlarla yaşayabilecek bir ortak noktamız da yok yani. Gerçekten yok ama çok üzülüyor insan. Ya senelerce sömürmüşler. Eğitimi alıp götürmüşler. Cehaletle senelerce cehalet buraya empoze edilmiş. Bu tarz ülkeleri ya başka nasıl bu kadar fakir olabilir ki yani? Bütün zenginliklerini alıyorlar, götürüyorlar. Ya sinirlendim ya. Bak bak bak, şu curcunaya baksana. Trafik lambası yok. Şu an burada trafik polisi yok. Herkes kafasına göre takılıyor. Bak herkes kafasına göre takılıyor. Yola atlıyor, tamam mı? Kendisi yol alacak değil mi? O da muavin yolcu çekiyor, yolcu alıyor. Yani herkes kendisi almak zorunda yolu. Araçlar o yüzden böyle mahvolmuş durumda yani. Baksana hepsi hasarlı. Çünkü sürtüyorlar, çarpıyorlar, birbirlerini tekmeliyorlar. Burada ortam böyle. Burası Bangladeş. Buranın şakası olmaz. Burası farklı bir level. Evlere bakar mısınız? Pazar yeri gibi de duruyor ha. Ev gibi değil de pazar yeri gibi duruyor daha çok. Üst tarafta bir ev gördüm de. Curcuna, karmaşa, kaos, keşmekeş. Bölüm sonu canavarı gibi. Bak samimi söylüyorum. Seyahatin zirvesi burası bak. Seyahatin zirvesi. Brother. Türkiye. En çok duyacağınız şey. Brother, where are you from? Bu ablaya yardım edelim, karşıdan karşıya geçsin. Gel abla gel. Gel geç. Karşıya mı geçeceksin? Dur. Gel abla geç. Bekle, bekle. Brother, thank you. Abim, güzel abim. Ablanın 2 çocuğu var, bir de hamile galiba. Dur. Geç abla. Geç abla. Ya kadın karşıdan karşıya geçemedi arkadaş ya. Dur. Tamam geçti. Güzel. Hayranlarımız. Tuktuğa bindik arkadaşlar şimdi. Otelimizin olduğu yere doğru gidiyoruz. Şöyle sizlere kalabalığı yine göstereyim. Bu sefer de aracın içindeyken daldık kalabalığa. Kardeşimizle birlikte gidiyoruz. Arkadaşlar yorulduk vallahi ya. Gerçekten korna sesi, kalabalık, kaos, keşmekeş. Gel kanka biraz. Araba geliyor. Burada hala devam ediyor ama bizim pilimiz bitti, birazcık dinleneceğiz. Otelimizin olduğu yere geldik. Kendinize çok iyi bakın. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. İlgiyle izlediğiniz bir video olmuştur. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ben video paylaştıkça size mesaj gelecektir ve hızlı bir şekilde videoyu izleyeceksinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.